Merhabalar, bugün sizlerle çok istediğiniz bu iki parçadan oluşan çantamın yapımını paylaşacağım. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum sizlere. En geniş yerinin bu arttırmalarımdan sonraki yerinin ölçüsü 46 santim. Taban kısmının ölçüsü 34 santim. Çantamın ağız kısmının ölçüsü 36 santim oldu. Çantamın uzunluğu şu şekilde ölçtüğümde 32 santim ve askıya kadar olan uzunluğu da 49,5-50 santim oldu. Ben çantam için yumuşak rafya ip kullandım. 5 adet yeterli oldu. Videonun ilerleyen bölümlerinde kullanmış olduğum ipin markasını da paylaşıyorum. Yine açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçelim. Çantam öncelikle bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Ben bir tanesini hazırladım. Hep birlikte diğerini de hazırlamaya başlayacağız. Öncelikle ölçüsünden bahsedeyim bir parçamın. Şu şekilde tabandan itibaren askı kısmına kadar ölçtüğümde çantamın uzunluğu 53 santim oldu. Askı kısmından ölçmediğim zaman bir parçamın uzunluğu 29 santim oldu. Ve en olarak ölçtüğümde de şuradan ölçtüğümde 19 santim. Burada genişliğin en geniş olduğu yerden ölçtüğümde 23 ve taban kısmını da şöyle ölçtüğüm zaman 19 santim olmuş oldu. Çantamın ölçüleri, bir parçamın ölçüleri bu şekilde. Artık yapımımıza başlayabiliriz. Çantam için öncelikle Sensi'nin yumuşak rafya ipini kullanıyorum. 4 milim tığ kullanıyorum. Rafya ipimden ne kadar kullandığımı videonun sonunda söyleyeceğim. Yine açıklama kısmında da linkini ekleyip kaç adet kullandığımı yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten örümü oldukça kolay. Çok güzel bir ip. Dokusu çok güzel. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle bu şekilde 26 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi biraz gevşek çekersek örümü daha kolay olacaktır. Bu şekilde arka kanadını çevirerek 25. zincirimin buradaki, bakın ön yüzü bu, arka tarafını çeviriyorum. Arkadaki kanadına tığım batıyorum ve ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki 24. zincirimin, yine bakın ön kısmı burası, arka kanadına tığım batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne, yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak ilk baştaki zincirimin, yani son zincirimin olduğu yere kadar sık iğnelerle ilerliyorum. Baştan itibaren her bir zincirimin arka kanadına batarak sondaki zincirimin olduğu yere kadar geldim. Oraya henüz bir işlem yapmadım. Toplamda baştan itibaren 24 tane sık iğne elde etmiş oldum. Burada hemen bir arttırma yaparak diğer tarafa döneceğiz. Son zincirimin de arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak şu şekilde çevirerek aynı yere tekrar batarak şöyle araya alayım. Bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Hemen aynı yere tekrar batarak üçüncü bir sık iğnemi yapıyorum. Bu köşemde 2 tane arttırma yapmış oldum. Yani aynı zincirimin içerisine 3 tane sık iğne battım. 3 sık iğne yaptım ve ikincisine işaretleyicimi taktım. Hemen yanındaki, bakın buradaki arka tarafa döndüm. Buraya batmıştım. Şuradaki, şöyle göstereyim. Şuradaki sık iğnemin, zincirimin diğer tarafına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Arada da ipimi yürütüyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum.
Hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Bu şekilde arttırmamdan sonra her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu tarafımda da 24 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Şuradaki 3 tane battığımdan sonraki kısmı sayıyorum. Buradan itibaren sayarak 24 tane sık iğnemi elde ediyorum. Arttırmamdan sonra 23 tane sık iğnemi yaptım. Son kısmı da sizlere göstermek adına sonu hep birlikte yapalım istedim. Son sık iğnemi 23 sık iğnemi yaptım. Bakın burada şurada bir tane daha sık iğnem kalıyor. Buraya da tığımı batıp ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne, tam net gözükmedi galiba. Şöyle biraz yukarıya alsam daha iyi olacak. Evet. Buradaki son sık iğneme de şuraya da batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne de buraya yapıyorum. 24'e tamamlamış oluyorum bu kısmımı da. Toplamda ilk sıramda 51 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Ve bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Zincirimi çektim. Hemen dibindeki bakın. İlk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada diğer tarafta şurada işaretleyicimin olduğu yere kadar, hatırlarsanız bir önceki sıramızda 3 tane batmıştık ve ikinciyi işaretleyicimizi takmıştık. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar bütün sık iğnelerimizi örerek geliyoruz. Zincirimi çekip döndükten sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak ikinci sıramda burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerledim. Toplamda bu kısma kadar 25 tane sık iğne elde etmiş oldum. Burada işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıp buraya tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemin ikincisine, ortasındakine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen diğer kısma dönüyorum. Burada yine arttırmamı yapmış oldum. 2 tane arttırma yaptım. Yanındaki sık iğneme geçiyorum ve arttırmamdan sonra ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 25 tane sık iğnemi örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ikinci sıramda arttırmamdan sonraki 25 sık iğnemi de tamamladım. İkinci sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Toplamda buradaki arttırmalarımla beraber 53 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bu noktada bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme yine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 26 tane sık iğne elde edip burada işaretleyicimden bir önceki kısma da sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda baştan itibaren 3. sıramda 26 tane sık iğne elde etmiş oldum. Hemen buradaki işaretleyicimi yine çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine 3 tane bir önceki sıramdaki gibi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2 ve aynı yere tekrar batıyorum. 3. Ve bu 3 sık iğnemin ortasındakine, yani ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki sıramda yine buraya arttırma yapacağım. Hemen dönüyorum. Yanından devam ederek yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 26 tane yine sık iğnemi elde ediyorum. 3. sıramda da arttırmalarımdan sonra 26 sık iğnemi tamamladım. Toplamda baştan itibaren bütün arttırmalarım da dahil bütün sık iğnelerim 55 tane sık iğne elde etmiş oldum. Toplamda 55 tane ilmeğim olmuş oldu. Bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine yine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. 4. sıramda da her bir
pardon, her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak baştan itibaren işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda 27 tane sık iğnem elde etmiş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere tekrardan işaretleyicimi çıkararak 3 tane sık iğne yapıyorum. Batıyorum. 1, aynı yere tekrar, 2, aynı yere tekrar ve 3. Ortasındaki yani ikinci sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Arttırmamı bu sıramda da oluşturmuş oluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Toplamda buradaki 3 sık iğnemden sonra 27 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Arttırmamdan sonra 4. sıramda da 27 tane sık iğnemi ördüm. Bu şekilde fark ettiyseniz her bir sırada bir bu kenarda bir de bu kenarda birer tane artıyor. Yani 4. sıramdayken 27 tane sık iğne yaptım. 3. sıramdayken 26, 2. sıramdayken 25. Şimdi bundan sonraki sıralarımda da 28, 29, 30 şeklinde ilerleyecek. Hemen bir zincir çekip bir üst sırama geçiyorum. 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde 28 tane sık iğnemi elde ediyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, kenardaki 28 sık iğnemi tamamladım. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. İkinciyi yine işaretleyicime takıyorum. Arttırmalarım her sıramda yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyor. Bundan sonraki işlemlerim hep aynı şekilde, artık mantığı anlamış olduk. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Arttırmamı yaptıktan sonra bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 28 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Arttırmalarımdan sonraki 28 sık iğnemi de ördüm. 5. sıramı tamamladım. Toplamda bütün etrafında 59 tane sık iğne elde etmiş oldum. Arttırmalarımla birlikte 5. sıramı bitirdim. Bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen burada da dibine batıyorum. Yine bakın dibine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramda da 29 tane sık iğnemi örüyorum. Yani işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada yine işaretleyicimin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum ve ikincisine işaretleyicimi takıyorum ve diğer kalan sık iğnelerimi örerek diğer ucuma geliyorum. Bir zincir çekip 7. sırama geçiyorum. Aynı şekilde 7. sıramda da arttırmamı yapıyorum. Kenarda aynı şekilde arttırma olarak ilerliyorum ve diğer sık iğnelerimi örüyorum. Bir zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. 8. sıramda da bütün sık iğnelerimi örüp işaretleyicimin olduğu yere gelip işaretleyicimin olduğu yere 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Yine aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. Diğer tarafıma geçiyorum. Sık iğnelerimi tamamlıyorum. Bir zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. 8. sıramda da yine aynı işlemleri uyguluyorum. Bu şekilde 9. sıraya kadar, 9. sırayı da arttırma yaparak tamamlıyorum. Toplamda bütün etrafımdaki ilmek sayım 67 tane oluyor. 67 ilmeğimi elde edene kadar arttırmalarıma bu şekilde devam ediyorum. 67 ilmeğimi elde ettiğim zaman bu köşemde 32 tane sık iğnem oluyor. Ortada 3 tane arttırmam oluyor ve diğer köşemde de 32 tane ilmeğim oluyor. Toplamda 67 tane ilmek elde etmiş oluyorum ve 10. sıramda tekrar sizlerle buluşuyorum. Evet, yeteri kadar arttırma sıralarımı tamamladım. Toplamda en baştan itibaren 9 sıra örmüş oldum ve 10. sıranın başındayım. 67 tane sık iğnem oldu. Tüm etrafını saydığım zaman arttırmalarımla birlikte. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ters düz tarafına çantanızın tersini düzünü göstermek istiyorum. Kısa zamandayken. Şu şekilde alt kısmını çevirdiğinizde bakın şöyle bir görüntü var.
Şöyle baktığınız zaman şu kısım başlangıcı bu şekilde dörtlü bir görüntü var. Ben bunu başlangıç noktam yani düz yönüm olarak belirliyorum. Şöyle orta kısmına ikisinin işaretleyiciyi takıyorum. Sıra sayımı sayarken daha kolay olacak. Bunu da taktıktan sonra başlangıcım burası, bakın. 2, 4, 6, 8 ve 9. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. Benim ön yüzüm, dışa gelecek tarafım bu şekilde 10. sıramın başındayken bu kısımda oluyorum. Hemen bir zincir çekip 10. sırama başlıyorum. Öncelikle burada yine bir arttırma yapacağız. Ama arttırmamız bu sefer bir tane olacak. Önceki sıralarda ikişer arttırma yapıyorduk. Burada artık bir arttırma yapıyoruz. Hemen burada dibindeki ilk sık iğneme zincirimi çektikten sonra ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 33 tane sık iğnemi tamamlıyorum ve işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Evet, 33 tane sık iğnemi tamamladım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Artık işaretleyicime takmama gerek yok. Buradaki işaretleyicimin olduğu yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramda diğer sıralarımdan farklı olarak 2 kez batıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum 10. sıramda. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak arttırmamdan sonra toplamda 33 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Sıra sonuma geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 68 tane ilmek sayım oldu 10. sıramda. Bir zincir çekip 11. sırama geçiş yapıyorum. Artık bundan sonra bir arttırma yapmıyorum. Bu şekilde arttırmam benim için yeterli oldu şu kısımda. Toplamda 10 sıra arttırma yapmış oldum her bir kenarda ve 10. sıramda sadece bir tane arttırma yaptım. Diğerlerinde ikişer tane arttırma yaparak 11. sırama kadar geldim. Bu sıramda artık dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan 10. sıramı tamamlıyorum. Yani toplamda 68 sık iğnemin hepsine birer tane sık iğne yaparak 68 sık iğnemi örüyorum. Aynı şekilde bir zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. 12. sıramda da 68 tane sık iğnemi örüyorum ve bir zincir çekip 13. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 68 tane sık iğnemi örüyorum. Toplamda bu sıramla birlikte şu an örmüş olduğum 11. sıramla beraber 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 68 tane sık iğnemi örüyorum. 14. sıramın başında artık eksiltmelerime başlayacağım. Eksiltmem için tekrar geliyorum. 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerimi ördüm. 68 sık iğnemi bu şekilde tamamlayarak 14. sırama kadar ilerledim. Şimdi öncelikle eksiltmeme başlamadan önce şu kenarlara 2 tane bu şekilde gördüğünüz gibi yan yana 2 tane işaretleyici taktım. 33 tane buradan sık iğne saydım ve 34. işaretleyicimi taktım. Yine diğer taraftan 33 tane sık iğne saydım ve 34. işaretleyici taktım. Siz daha büyük bir çanta yaptıysanız, daha büyük bir parçayla başladıysanız iki tarafında bu şekilde eşit olması gerekiyor. Zaten en son arttırma yaptığımızda da yani ilk başta başladığımız şekilde ilerledikten sonra bu kısımlar zaten yeteri eşitliğe geliyor. Yani en son arttırmamızı yaparken de yine bu köşemizde 33 tane sık iğnemiz, bu köşemizde de 33 tane sık iğnemiz vardı ve arada 2 tane arttırma yapmışsınız. Aynı şekilde ilerlediyseniz sizinki de aynı eşitlikte olacaktır zaten. Şimdi öncelikle 14. sırama geçmeden önce bir tane zincir çekiyorum. Burada yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 33 tane sık iğnemi örerek ilk işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 33 sık iğnemi yaptım.
Buradaki iki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Göstermek adına ikisini birlikte işaretlemiştim. Siz tek işaretleyici de kullanabilirsiniz. Hemen yanındaki işaretleyicimin olduğu yere tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İlk eksiltmemi yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneme de batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Ve hemen dönüyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 33 tane sık iğnemi sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Evet, eksiltmemden sonraki 33 tane sık iğnemi de tamamladım. Toplamda bu parçamda 67 tane ilmeğim kalmış oldu. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Bir zincir çekip 15. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne ve yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak bu sıramda 67 tane sık iğneme arttırma, eksiltme yapmadan örüyorum. Yani 15, 16 ve 17. sıralarımı 67 sık iğne olarak tamamlıyorum ve 18. sıramda tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, arttırma, eksiltme yapmadan 67 tane sık iğnemi 3 sıra halinde ördüm ve 15. sıramın başına 18. sıramın başına geldim. Bir tane zincir çektim. Burada hemen öncelikle zincirimden önce sırama başlamadan önce 32 tane sık iğne sayıyorum ve 33.'ye işaretleyicimi takıyorum. Hemen zincirimi çektikten sonra dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 32 tane sık iğnemi örüyorum. 32 sık iğnemi ördüm. 33. sık iğnemin üzerine işaretleyicimi takmıştım. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek bir eksiltme yapıyorum. Bu tarafta 32 tane sık iğne yapmıştık. Eksiltmemizi yaptıktan sonra bu kısımda 33 tane sık iğnemiz kalıyor. Ve kalan 33 tane sık iğnemizi burada her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak eksiltmemden sonra hepsini birer tane sık iğne ile örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Eksiltmemden sonraki 33 sık iğnemi de ördüm ve 18. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir önceki sıramda 67 olan sık iğnem bu sıramda 66'ya düşmüş oldu. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. 19. sıramı bu şekilde 66 sık iğnemi örerek tamamlıyorum. 19, 20 ve 21. sıralarımı yani eksiltmemden sonra yine 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan hiçbir şey yapmadan sık iğnelerimi örüyorum ve 22. sıramın başında tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, 3 sıra arttırma, eksiltme yapmadan sık iğnelerimi örerek tamamladım ve 22. sıramın başındayım. 32 tane sık iğnemi saydım ve 33.'ye işaretleyicimi taktım. Bir tane zincir çekip 32. sırama geçiş yapıyorum. Hemen buradaki dibindeki sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 32 tane sık iğnemi tamamlayarak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, 32 tane sık iğnemi örerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bu noktada işaretleyicimi çıkarıp bir eksiltme daha yapıyorum. Hemen işaretleyicimin olduğu yere tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki sık iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde eksiltmemden sonra bu kenarımda da 32 tane sık iğnem kalmış oluyor. Toplamda 65 tane sık iğne elde etmiş oluyorum eksiltmemle beraber. Bir zincir çekip 23. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum.
24. sıramda da aynı şeyi tekrarlıyorum ve 25. sıramda da aynı şekilde tekrarlıyorum. Yani eksiltmemden sonra 3 sıra daha sık iğne sırası örüyorum ve 26. sıramda tekrardan eksiltmem için geliyorum. Evet, son eksiltmemden sonra 65 tane sık iğnem kalmıştı. 3 sıra sık iğne sıramı bu şekilde tamamladım eksiltmemden sonra ve 26. sıramın başındayım. Bir tane zincir çektim. Dibindeki ilk sık iğneme battım, bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne daha ve yanındakine bir sık iğne daha. Bu şekilde 31 tane sık iğnemi örüyorum. 32. işaretleyicimi takmıştım ben. 31 sık iğnemi örüyorum ve işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, 31 tane sık iğnemi ördüm. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. 32. sık iğnemin üzerinden. Hemen işaretleyicimin olduğu yere tığım batıp ipimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu eksiltmemden sonra bu kenarımda 32 tane sık iğnem kalıyor. Onun da hepsini örüyorum. Toplamda bir önceki sıramda 65 olan sık iğnem bu sıramda 65'e düşüyor. Bu sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çekip 27. sırama geçiyorum. 27, 28 ve 29. sıralarımı da hiçbir arttırma eksiltme yapmadan örüyorum ve 30. sıramın başında tekrar eksiltmem için geliyorum. Eksiltmemden sonra 64 sık iğneye düşen ilmek sayımı 3 sıra halinde sadece sık iğnelerle ilerleterek 30. sıraya kadar geldim. Burada hemen bir zincir çekip dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 31 tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. 30. sıramda 31 tane sık iğnemi tamamladım. Hemen bu noktada yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğnelerimi örerek kalan 31 tane sık iğnemi de örerek toplamda 30. sıramdaki ilmek sayımı 64'ten 63'e düşürmüş oluyor. Bu 63 tane sık iğnemi 3 sıra boyunca yine devam ettiriyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan her zamanki yaptığımız gibi 31, 32 ve 33. sıralarımda 63 tane sık iğnemi arttırma, eksiltme yapmadan örüyorum. Evet, 63 sık iğnemi 31, 32 ve 33. sıramda 3 sıra halinde arttırma, eksiltme yapmadan örerek tamamladım ve 34. sıramın başındayım. Bir tane zincir çektim. Hemen yine dibindeki ilk sık iğneme tığım batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 30 tane sık iğnemi örüyorum. 34. sıramda 30 tane sık iğnemi ördüm ve burada hemen 31. sık iğneme tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum ve yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor tığımda. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde eksiltmemden sonra 31 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Toplamda 62 tane sık iğnem oluşmuş oluyor 34. sıranın sonunda. Bu 62 sık iğnemi 35. 36. ve 37. sıralarımda da hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan örüyorum ve 38. sıramın başında tekrardan sizlerle buluşuyorum. Eksiltmelerimden sonra 62 tane kalan sık iğneme 35, 36 ve 37. sıralarda eksiltme, arttırma yapmadan ördüm ve 38. sıramın başındayım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 30 tane sık iğnemi örüyorum.
Evet, 38. sıramın başında 30 tane sık iğnemi ördüm ve burada eksiltmem için tekrardan geldim. Hemen yanındaki 31. sık iğneme tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde eksiltmemden sonra 30 tane sık iğnemi örüyorum. Toplamda bir önceki sıramda 62 olan sık iğnemi bu sıramda 61'e düşürmüş oluyorum. Bu 61 sık iğnemi 39, 40 ve 41. sıralarımda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 3 sıra halinde örüyorum. Arttırma eksiltme yapmadan 3 sıramı tamamlıyorum ve 42. sıramın başında tekrardan geliyorum. Evet, 39, 40 ve 41. sıralarımda 61 sık iğnemi arttırma eksiltme yapmadan ördüm. 42. sıramın başındayım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki ilk sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 29 tane sık iğnemi tamamlıyorum ve eksiltmem için geliyorum. 29 sık iğnemi tamamladım. 30. sık iğneme tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu sıram benim artık son eksiltme sıram. Bu kısımda 29 tane sık iğne, arada bir eksiltme ve sonda kalan 30 sık iğnemi de örüyorum. İlmek sayımı 60'a düşürüyorum. 42. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 43, 44 ve 45. sıralarımda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 3 sıra halinde 60 sık iğnemi örüyorum ve ipimi kesip artık askı kısmıma geçiş yapıyorum. 60 sık iğnemi de 3 sıra halinde tamamladım. 43, 44 ve 45. sıralarımı tamamladım. 45. sıramı da bitirdikten sonra bu noktada bir tane zincir çekip ipimi biraz uzun tutup bu noktada hemen kesiyorum ve sıkılıyorum. Artık alt kısmım hazır. Askımın yapımına başlayabiliriz. Alt kısmında yeteri uzunluğa geldim. Son olarak ölçüsünü de sizlerle paylaşmış olayım. Buradan itibaren şu şekilde ölçtüğümde 28,5 işaretleyicimin olduğu yere kadar olan ölçüm benim bu şekilde. Ve eksiltmelerimden sonraki bu kısmımın genişliği de yine 18,5 santim oldu. Askıma başlamadan önce öncelikle 60 tane sık iğnem var demiştim. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane sık iğne sayıyorum. Boş bırakıyorum. Askımın ağız kısmı, çantamın ağız kısmı için. Ve 15.'yi işaretleyicimi takıyorum. Buradaki işaretleyicimle birlikte sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32.'ye işaretleyicimi takıyorum. Buradan itibaren de yine 14 tane sık iğnem kalmış oluyor. İşaretleyicimi saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. de yine işaretleyicim takılı olmuş oldu. Askımın yapmak için bu sayılara ihtiyacım var. Şu kısmının genişliğini de söyleyeyim sizlere. Boşluğumun genişliği şuradan itibaren 8,5 santim genişliği oldu. Bir 8,5 santimde diğer parçamdan genişlik olduğu zaman 17 santime denk gelmiş olacak. Ölçülerim bu şekilde. Askımın yapımına başlayabiliriz. Çantamın askısı için askısına başlamadan önce öncelikle dikkat etmem gereken nokta şu: ipimi bu kısımda kesmiştim. Yani kesmeden devam edecek olsaydım yine bu sıradan devam edecektim. İpimi kestiğim yerden askımın başlangıcını yapıyorum ki sıralarım karışmasın diye. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Burada işaretleyicimi zincirimi çektim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıp bu şekilde çekerek bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, ipimi de arada yürütüyorum.
yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 15 tane sık iğne örüyorum. Evet, baştan itibaren işaretleyicimin olduğu yerden itibaren 15 tane sık iğnemi ördüm. Hemen burada 16. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor ve hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde eksiltmemden sonra yine 15 tane sık iğnemi her bir sık iğnemin üzerine birer tane olacak şekilde tamamlıyorum. Askımın birinci sırasında eksiltmemi yaptıktan sonra 14 tane sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum ve eksiltmemden sonra 15 tane sık iğnemi tamamlamış oluyorum. 15 burada, 15 burada ve bir tane de eksilttiğim yer var. Toplamda 31 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekip ikinci sırama, askımın ikinci sırasına geçiş yapıyorum. Hemen dönüyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Zincirimi çektikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 14 tane sık iğnemi yapıyorum. Askı kısmımda her sırada askıdan önceki bu alt kısımlarda 3 sıra 4 sırada bir eksiltme yapıyorduk. Burada artık her sırada eksiltmelerimize devam ediyoruz. Kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. sık iğnemi de yaptım. Hemen 15. sık iğneme tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum. Üçünü birlikte çekerek eksiltmemi tamamlıyorum. Baştan itibaren ikinci sıramda 14 sık iğnemi yaptım, bir eksiltme yaptım ve kalan son 15 sık iğnemi de her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak örüyorum. Eksiltmemden sonra 15 sık iğnemi de tamamladım. Dış kısımdayken farkındaysanız bu kısımdan örerken 15 olarak kaldı iki kenarımda, ortada bir eksiltme yaptım. İç kısımdan bu taraftan gelirken örerken 14 bu tarafta, 15 bu tarafta kalmış oldu. Şimdi bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Burada da yine 14 şeklinde kalacak. Yani her sıramda birer tane ördüğüm taraftan birer tane eksiltmiş oluyorum. Burası bir önceki sıramda örerken 15'ti. Buradan gelirken 15'ti. Bu sıramda 14'ü düşürerek eksiltmemi yapacağım. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 14 tane sık iğnemi elde ediyorum. 3. sıramda 14 sık iğnemi de tamamladım. Hemen bu kısımda eksiltmemi yapacağım. 15. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde eksiltmemden sonra yine 14 tane sık iğne elde etmiş oluyorum ve toplam ilmek sayım 29'a düşmüş oluyor. Yani dış taraftan gelirken 14, iç taraftan ya dış taraftan gelirken iki tarafım da eşit. İç taraftan gelirken ilk tarafım bir sayı eksik, diğerinde bir sayı fazla. Yani burası 13 iken burası 14. Burası 13 iken burası da 13. Buradan gelirken içten gelirken yine burası 12 iken burası 13. Yani iç kısımda bir tanesi ilk başta başladığım yer bir sayı diğerinden eksik oluyor her zaman. Bu şekilde 3. sıramdaki 14 sık iğnemi de örelim. Sık iğnemizi de örelim. Zaten ilerledikçe, elimiz alıştıkça bu sayıların mantığını da daha iyi kavrayacaksınız. Evet, 3. sıramda tamamladım. Ne yapmıştık? 14 sık iğne burada. Arada bir eksiltme. 14 sık iğne diğer tarafımda yaptım. Şimdi bir zincir çekip
örgümü çeviriyorum ve 4. sırama geçiş yapıyorum. Burada da 13 bu tarafta, yani 1 eksiltiyorum. 13 bu tarafta ve 14 de diğer tarafta oluyor. İç taraftan eksiltirken bir sayım diğerinden her zaman farklı oluyor. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 13 tane sık iğnemi tamamlayıp geliyorum. 13 sık iğnemi yaptım. Hemen bir eksiltme yapacağım. Yanındaki sık iğneme tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum ve yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Evet, iç taraftayım. 13 sık iğne yaptım. Bir eksiltme yaptım. Diğer tarafımda 14 tane sık iğnem kalıyor ve bu 14 sık iğnemin her birine birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Evet, 4. sıramı da 13 bu kenarımda arada bir eksiltme ve 14 bu kenarımda örerek tamamladım. Bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. 4. sıramda 28 tane ilmek elde etmiş oluyorum eksiltmemle beraber. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu sıramda da dıştan ördüğüm için her iki tarafımda eşit oluyor. 13 burada bir eksiltme ve 13 sık iğne de burada yaparak 27 sık iğneye düşürüyorum. 13 sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum ve yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlıyorum ve sonda kalan 13 tane sık iğnemi örüyorum. 5. sıramda toplamda 27 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Eksiltmemden sonraki 13 sık iğnemi de ördüm. Toplamda 27 eksiltmem de dahil 27 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bu noktada dibindeki ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. İç kısımdayız şu anda. İç kısımda biri diğerinden az oluyordu. İlkteki 12, arada bir sık iğne, 12 sık iğne, arada bir eksiltme ve 13 sık iğne yapıyorum. 26 sık iğne elde ediyorum. 6. sırama geçiş yapıyorum. 7. sırama geçiş yapıyorum. Dıştan ördüğüm için her iki tarafımda eşit oluyor. 12 sık iğne ve 12 sık iğne elde ediyorum. İç tarafa geçiyorum. 8. sırama geçiş yapıyorum. İç tarafta ne demiştim? Bir tarafı diğerinden eksik oluyor. 11 sık iğneye 12 sık iğne oluyor. Arada da bir eksiltme yapıyorum. Eksiltmelerime bu şekilde devam ediyorum. Her bir sıramda bu şekilde birer tane eksiltme yaparak dıştan örerken iki tarafım da eşit olacak şekilde, içten örerken bir tarafım eksik, ilk başladığım tarafım eksik, bir eksik, diğeri bir fazla olacak şekilde ve arada eksiltmelerimi yaparak devam ediyorum. Şu anda ben 6. sıramdayım. 22. sıramı da tamamlıyorum. 23. sırama kadar bu şekilde eksiltmelerime devam ediyorum. 22. sıramın sonunda 4 sık iğne bu kısımda, 5 sık iğne diğer tarafımda kalıyor ve arada bir tane eksiltmem kalıyor. Toplamda 10 tane sık iğneye 10 ilmek sayısına düşene kadar bu şekilde eksiltmelerime devam ediyorum. Evet, askımda 22. sıraya kadar geldim. 22. sıramı da ördüm. Burada 4 tane sık iğne ve arada bir eksiltme, 5 tane sık iğne yaptım. Toplamda 10 tane sık iğne ilmeğim olmuş oldu. Hemen askımın bu kısma kadar olan ölçüsünü de vereyim. Eksiltmeme kadar olan kısmının. Ben buradan itibaren şöyle şuradan ölçtüğümde 13,5 santim ölçüsü olmuş oldu. Hemen askımın 23. sırasına geçiş yapıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. 23. sırama geldim. Hemen dibindeki ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğnemi örüyorum. Artık bundan sonra askımda eksiltme, arttırma hiçbir şey yapmadan yeteri uzunluğa ulaşana kadar bu 10 sık iğneme devam ettiriyorum. 10 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekip 24. sırama geçiş yapıyorum.
Yine her zamanki gibi dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Yine orada da 10 sık iğnemi tamamlayarak yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyorum. Toplamda eksiltmemden sonra 16 sıra bu şekilde 10 sık iğnemi eksiltme, artırma yapmadan örerek devam ettiriyorum. 38. sırama kadar, yani toplamda 16 sıra, 38. sırama kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. 38. sıramı da yine 10 sık iğne ile tamamlıyorum ve askımı da bitirmiş oluyorum. Evet, çantamın askı kısmını da tamamladım. 16 sıramı bu şekilde ördüm. 10 sık iğnemi 16 sıra şeklinde ördüm. Son olarak 11 santim olmuş oldu. Arttırmamdan sonraki uzunluğum, toplam uzunluğunu da paylaşayım sizlerle. Buradan itibaren şöyle ölçtüğüm zaman askımın uzunluğu toplamda 24 santim olmuş oldu. İki parçamı da bu şekilde hazırladım. Son olarak son sıramı bitirdikten sonra da bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Dikişimde kullanmak için. Ve bu noktadan ipimi keserek sıkılıyorum. Daha sonrasında iki parçamı birbirine bu şekilde yan yana getirerek şöyle yan yana getirerek dikişimi tamamlayacağım. Ama öncelikle eğer astar yapmak istiyorsanız astarınızın ölçüsünü bu çantamızı birleştirmeden önce alırsanız, yani iki parça şeklinde astar ölçüsü astar şeklinde dikerseniz, keserseniz, ikisinin de ölçüsünü alırsanız astarınızı dikmek daha kolay olacaktır. Parçaları birleştirdikten sonra astarı içine dikeceğiz ama astarın ölçüsünü bu şekildeyken, bu kıvamdayken almak daha doğru ölçülere ulaştıracaktır. Çantamızın birleştirme kısmına geçebiliriz. Çantamı birleştirmesi için bu şekilde iki parçamı yan yana getiriyorum. İğnemi, iplemi hazırladım ve geldim. Burada hemen şuradan karşıdakinden alalım. İpimizi biraz uzun tutarak yapsak daha iyi olacakmış aslında. Bu şekilde hemen herhangi bir yerden şöyle batıyorum ve karşısındaki sık iğnemi şöyle batıyorum. Biraz daha yakınlaştırabilirim. Böyle. Karşısındakine batıyorum ve hemen çaprazına batıyorum. İpimi çekiyorum. Karşısındakine, bakın buradaki ilk boşluğuma ve çaprazına, çapraz karşısına batıyorum ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde aynı yere tekrar batıyorum. Karşılıklı olarak bu şekilde dikişimi yapıyorum. Hemen karşısındakine geçiyorum. Çapraz karşısına ve karşısına batıyorum. Dikişimi bu şekilde karşılıklı olarak aynı yere bir kere ya da iki kere, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre nasıl düz duracaksa o şekilde dikişlerimizi yaparak tamamlıyoruz. Bu şekilde baştan başlayarak tüm etrafını gidiyorum. Alt kısmına, taban kısmına geliyorum. Bunu da aynı şekilde çeviriyorum. Diğer kısmını da aynı şekilde birleştirerek ilerliyorum ve uç kısma kadar bu şekilde ilerleyerek dikişimi tamamlıyorum. Evet, çantamın alt kısmını ütüledim. İpimi burada pay bırakmıştım. İğneme geçirdim bu şekilde. Hemen dikişime başlıyorum. İki ucu düz gelecek şekilde, şu şekilde birbirine bu şekilde yaklaştırıyorum. Hemen buradan tekrar şöyle içten dışa doğru zincirimin olduğu yeri kapatıyorum. Hemen karşılıklı olarak buradan karşılıklı olarak iki sık iğneme, birinci sık iğnelerime batıyorum. Aynı şekilde
yanındaki ikincisine geçiyorum ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Bütün dikişimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Askımı da bu şekilde birleştirip çantamı artık hazır hale getiriyorum. Evet, çantamdaki iki parçamı birleştirdim. Askı kısmını da birleştirdim. Çantam artık hazırlanmış oldu. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınız. Bir sonraki çantalarımda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.